Herkese merhaba, güzel bir gün dilerim. Instagram üzerinden beni takip edenler yakından biliyorlar. Yine de Solo Nature TR hakkında bilgi vermek isterim. Uzun bir süredir doğa yürüyüşlerinde gönüllü olarak rota hazırlıyor ve bu rotalarda parkur eğitmenliği yapıyorum. Bu yürüyüşler esnasında doğru bilgiyi aktarmak mottosuyla sizlere doğa yürüyüşleri hakkında yürüyüş içerikleri ve paylaşımları hazırlıyorum. Bu çalışmaların kalıcı hale gelebilmesi için YouTube üzerinde yeni bir proje hazırladım. Umarım faydalı olacaktır. Doğa yürüyüşleri nedir? Doğa yürüyüşleri nasıl yapılır? Doğa yürüyüşleri için hangi ekipman gereklidir? Bunları sizleri yormadan paylaşıyor olacağım. Bugüne kadar çalışmalarıma yer veren Tek Başına da Olur Gökhan Konaş'a çok teşekkür ediyorum. Doğa yürüyüşleri hakkında hazırladığım detaylı çalışmaları tekbaşınadaolur.com üzerinden inceleyebilirsiniz. Çalışmama başlamadan önce belirtmek istediğim iki önemli konu var. Bunlardan birincisi en güvenilir doğa yürüyüşleri. En güvenilir doğa yürüyüşleri için mutlaka ekiple yürüyüş yapınız. Bu bir tur firması veya sosyal kulüp olabilir. Bulunduğunuz parkuru veya gideceğiniz konumu yakınlarınıza veya kolluk kuvvetlerine bildirin. Bilinen parkurlar üzerinde yürüyüş yapın. İkincisi ise doğa yürüyüşlerini ilk kez tecrübe eden doğa severler için olacaktır. Sosyal medyada içerisinde benim de hazırladığım çok fazla bilgi içeriği var. Lütfen bunları araştırarak yorulmayın. Yapmanız gereken tek şey bulunduğunuz şehirde veya yakın şehirde doğa yürüyüşleri hakkında çalışmalar yapan tur firması veya sosyal kulüpleri aramak, yakın tarihli yapacakları doğa yürüyüşlerine kayıt yaptırmaktır. Sonrasında ise rahat edebileceğiniz bir ayakkabıyı, kıyafeti ve sırt çantasını alıp doğanın keyfini çıkarmak olacaktır. Sonrasında bu gezintiyi doğa yürüyüşleri seviyesine çıkarmak istiyorsanız, size uygun bir doğa sporu olduğunu düşünüyorsanız, bunu bağımlılık haline getirmek ya da üst seviyeye getirmek istiyorsanız işte o zamandan itibaren ekipman toplamaya başlamalısınız. Bu ekipmanlar ikinci el olabilir, size ait olabilir veya arkadaşınızdan ödünç aldığınız bir ekipman olabilir. Vakit kaybetmeden başlayalım. Doğa yürüyüşlerinde çanta nasıl hazırlanır? Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce öncelikle gideceğimiz parkurun zorluk seviyesi ve doğa yürüyüş türünü bilmemiz gerekiyor. Doğa yürüyüşlerini iki ana başlık altında incelersek, biri şehrin stresinden uzaklaşabileceğimiz, sabah çıkıp akşam gelebileceğimiz, günübirlik dediğimiz bilinen parkurlar üzerine yapılan hiking dediğimiz bir yürüyüştür. Bu yürüyüş sizi yormayacak bir yürüyüş olduğu için 20 ve 40 litre arasında bir kapasiteye sahip çanta yeterlidir. Bu çantanın kapasitesinin değişkenlik göstermesinin tek sebebi yürüyüşünüze eşlik eden bir çocuğunuzun olması veya bir partnerinizin olmasıdır. Diğeri ise daha zorlu yürüyüşlerin olduğu, eğimin, inişin, çıkışın, kar yürüyüşünün, çöl, bozkır veya kanyon dediğimiz sert yürüyüşlerin olduğu, aşırı kardiyonun veya kalma konseptinin olduğu trekking dediğimiz bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte sizden bir kişi daha çantanıza yedek olarak girmesi gerekiyor. Dolayısıyla 50 litre ve üzeri kapasiteli bir çanta trekkingde tercih edilmelidir. Çantamızın iç ve dış özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Birden fazla iç bölmeye sahip olması aradığımız ürünü rahatça bulmamızı sağlayacaktır. Dış özelliklerine bakacak olursak öncelikle standart askı aparatı dışında bel aparatı ve göğüs aparatı olması gerekiyor. Yürüyüş esnasında çantanın ağırlığını vücudumuza yayarak doğa yürüyüşünü keyifsiz halden keyifli hale çevirecektir. Bunun dışında çantamızın sırtımıza değen kısmı olan yerin ortopedik bir yüzeye sahip olması, terlemeyi kolaylaştırıcı, su tutmayan bir yüzeye sahip olması gerekiyor. Dış cephesine baktığımızda birden fazla bölmesi olması gerekiyor. Su geçirmez veya su itici bir yapıya sahip olması gerekiyor. Diyelim kullandığımız çantanın su geçirmezlik özelliği yok. O zaman iki önerim var. Bunlardan birincisi manuel bir öneri. Su geçirmezlik kılıfı kullanabilirsiniz. Çantanızın ebatına uygun bir kılıf mutlaka bütün spor mağazalarında vardır. Aynı zamanda bu spor mağazalarında su itici sprey dediğimiz ayakkabınıza, montunuza veya çantanıza sıkabileceğiniz su geçirmezlik spreyi bulabilirsiniz. Bunlarla çantanızı yağmurdan veya hafif çiseleyen yağışlardan koruyabilirsiniz. Dilerseniz hiking ve trekking çantaları hazırlamaya başlayalım. Hiking çantası için az ve öz ekipman size yeterli olacaktır. Bu ekipmanların sayısı bu yürüyüşü tercih ettikçe ve tecrübe edindikçe artabilir, azalabilir. Basit bir hiking çantası için 20 ve 40 litre boyutunda bir çanta gayet güzel. Askı aparatlarından bahsetmiştim. Birden fazla olması gerekiyor.
Ayrıca yan taraflarında matara koyma bölmeleri çok önemli. Ağırlık dengesinde korumak için yan bölmelerine mutlaka boş bir matara koymayın. Dengeyi koruması için matara koyun. Matara demişken, evet, sıcak ve soğuk içecek içmeyi tercih ediyorsanız bir adet termos ve çantanın her iki gözüne de bir su matarası koyabilirsiniz. Yürüyüşlerin ilk başlarında tercih etmeyebilirsiniz. Ama iniş ve çıkışlarda gerekli olacak 2 adet baton çok önemli. Kıyafetleriniz terleyebilir. Kuru olanlarla karışmaması ve ıslanmaması için katlanabilir büzgülü bir poşet veya bir çanta kullanabilirsiniz. Bütün doğa severlerin ormanda basit yaralanmalar karşısında müdahale edebileceği bir ilk yardım kiti olması gerekiyor. Ani durumlarda kullanabileceğiniz dediğimiz bir düdük. Tabii ki ben mızıkayı tercih ediyorum. Bir el feneri, yedek pilleriyle beraber bir kafa lambası, yürüyüş esnasında sadece size enerji verecek, sizi tok tutacak, bar protein çikolatalar, kuru yemiş ve basit, zarar vermeyecek çantanıza meyveler olmalı. İletişim bilgilerinizi, yakınlarınızın telefon numarasını bulunduğu bir kimlik kartı, eğer çantanız su geçirme özelliğine sahip değilse bir su geçirmezlik kılıfı, tercihen katlanabilir veya çok rahat kullanabileceğiniz bir bıçak bazı işlerde yardımcı oluyor. Sezona göre yağmurluk, soğuk havaya göre bir iç polar mutlaka olmalı. Çantanızın iç bölümünde yer yoksa çantanızın en alt bölümünde kilit askı aparatları var. Buraya büzgü yaparak yerleştirebilirsiniz. Geldik en önemli ekipmanlardan diğerine. Nedir bu? Bir tozluk. Alt tabanı lastik ya da bakalım burada vardı çelik olmak üzere iki türlüdür. Bu ayakkabınızı, çorabınızı, pantolonunuzu, paçanızı ıslaktan, kardan, soğuktan, dikenli, bozkır bir ortamdaysa keneden, akrepten veya dikenli otlardan koruyan basit bir ekipmandır. Ayakkabınızın alt tabanından takarsınız ve paçanızın belli bir bölümüne kadar sizi koruyacaktır. Tozlukta edinmeniz gerekiyor. Eğer kar yürüyüşlerini tercih ediyorsanız mutlaka cırt renk dediğimiz alakasız renkler kullanmalısınız. Ekiple yaptığınız yürüyüşte bu size yardımcı olacaktır. Dilerseniz trekking çantası hazırlayalım. Orta ve zorlu parkurları barındıran, kalma konseptinin de içinde olduğu trekking dediğimiz doğa yürüyüşlerinde hangi ekipmanları kullanmalıyız? Bunlara bakacağız. Elimde bir kürek var. Zaten bu işin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Basit ekipmanları buraya tek tek dizdim. Bazıları hikingle aynı ama öncelikle farklı olanları dile getirmek istiyorum. Kalma konsepti olduğu için mutlaka ve mutlaka bir, tabii ki tercihe göre katlanabilir özelliği de olabilir, bir tulum mutlaka olmalı. Tulum hava şartları eğer zorsa altına koymanız gereken veya dinlenmenizi eğer gerektiren bir durum varsa bir mat olması gerekiyor. Matın kalın veya ince olmasının herhangi bir tercihi yok. Ben yürüyüşlerde çadır kullanmıyorum. Çadır kullanan yürüyüş sever arkadaşlarım da var ama ben genelde hava şartları aniden değişiklik gösterebildiği için bir gölgelik veya tente kullanıyorum. Bunların hepsi çantama sığıyor. Çanta demişken hemen çantadan bahsetmek istiyorum. Bir önce gösterdiğim çantadan çok farklı. Büyüklüğü fazlasıyla uyku tulumunu, gölgeliği ve dış bölmeleriyle beraber her şeyi alabilecek. Yani benden bir tane daha birini alabilecek bir çanta büyüklüğüne sahip. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Trekking'de eşyaları yerleştirirken en alt taraflara ağır eşyaları yerleştirin, yukarıya doğru hafifleştirin ve sürekli kullanacağınız ürünleri en üstlere, dış gözlere veya içerideki üst iç bölmelere mutlaka koyun. Biraz önce küreği göstermiştim. Kürek kamp yapmak istediğimizde veya işte ateş yakacağımız yerlerde bir yerde çim varsa orayı zarar vermeden açıp ateşi yakıp tekrar söndürüp kapatabilmek ve çimi tekrar eski haline getirebilmek için bir basit katlanabilir kürek olması gerekiyor. Kalma konsepti veya dinlenme konsepti olduğu için yemek pişirmemiz gerekiyor. Dinleneceğiz. Çok fazla kardiyo kasıyoruz. Bu kardiyo içeriği için besin kaynağı tüketmemiz gerekiyor. Sadece bizi tok tutacak meyve, kuru yemiş yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bir yemek kitimiz gerekiyor. Yemek yiyebilmek için bir ısı kaynağına ihtiyaç duyarız. Isı kaynağı için iki yöntem kullanılır. Bunlardan biri organik yöntemdir. Yani ateş yakmaktır. Ateş yakacağımız yer eğer kuruysa çok rahat ateş yakabilirsiniz. Islak ve kar yağışlı yerlerde ateş yakmakta zorlanırsınız. Onun için ateş başlatıcı dediğimiz çantamızda mutlaka
çıra ve dal parçalarının ve bir de bir çakmağın ya da kibritin olması gerekiyor. Eğer ateş yakmak istemiyorsanız yemeği ısıtmak veya yapmak için propan bir tüp ve ateş yakma aparatı mutlaka gereklidir. Bu yöntemlerle ateş yakabilirsiniz. Bir adet tuvalet kağıdı gerekli. Yine termos, mataralar önemlidir. Çantamızla beraber, ki çantamız zaten yağmur geçirmiyor trekkingde, zorlu parkurlarda olduğumuz için çantamızı, ayağımızı, başımızı, bütün vücudumuzu koruyacak, yazın veya yağışlı zamanlarda gölgelik olacak da büyük ebatlı bir yağmurluk dediğimiz panço olması gerekiyor. Yine tozluk olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Kalma veya dinlenme durumunda hava karardığında kullanabileceğimiz bir gece lambası, bir ışıldak, bir fener yine aynı şekilde. Hiking'de bahsettiğimiz bir düdük yine kullanmamız gerekiyor. Trekking'de dikkat etmeniz gereken şey şu: yedek pilleriyle beraber bir kafa lambası tabii ki gerekli. Zorlu parkurlardan dolayı kafamızdan çıkabilir, zarar görebilir, darp görebilir. Dolayısıyla yedek bir kafa lambası da trekking'de mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bazı ürünleri çantanızın dış bölümüne veya ağaca asabilmeniz için karabina dediğimiz yapılar. Acil durumlarda veya bir ürün veya bir dal parçası bir yere düşmüş, ağaç taşımanız için, ateş yakmak için bahsediyorum, kamp ateşi için, bir kopmayacak paraşüt ipi dediğimiz uzunca bir ip, bunlar gerekli. Tabii yine eşyalarınız ıslandıktan sonra değiştirdiğinizde diğer kurularla temas edip ıslanmaması için yine büzgülü bir katlanabilir kıyafet çantası, torbası veya düz bir poşet de olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yerken eğer yemek kitimizde çatal kaşık takımı yoksa veya bir misafiriniz varsa yine kullanabileceğiniz çatal bıçak takımı ve olmazsa olmazlardan en önemlisi çok fonksiyonlu el pensesi. Pense, makas, tırnak makası, törpü, bıçak, konserve açacağı, maşa olarak kullanabileceğimiz bir çok fonksiyonlu el aparatı, el pensesi. Tabi burada kalma konsepti olduğu için keskin bıçaklı arkadaşların sayısı artıyor. Yarma işlemlerinde dediğimizde baltayla eğer zorlanıyorsanız, tecrübesizseniz batonlama dediğimizde kötü ve kalın milimetreye sahip bir bıçak kullanmanız gerekiyor. Her iki tarafa veya tek tarafa hareket edebilen bir testere, batonlarımız yine var ve tecrübeyi arttırmak istiyorsanız balta oyuncaklarıyla basit bir nacak sizin işinizi görecektir. Çantanızda yerde kaplamaz, hafiftir. Bunları kullanabilirsiniz. Tabii ki yine olmazsa olmaz bilgi kartımız çantamızda her zaman bulunmak zorunda. Başımıza talihsiz kazalar gelebilir. Yine yedek yağmurluk ve iç polar kıyafetleri olması gerekiyor. Yürüyüşümüz zaten ekipmanlardan da belli. Büyüdüğü için, parkur uzunluğu ve parkurun şartları zorlaştığı için kullanmamız gereken ilk yardım kitinin de büyüklüğü hiking'e göre değişiyor. Hiking'de basit yaralanmalar ve yanık durumlarında müdahale kiti vardı içerisinde. Bunda ise çok fonksiyonlu bir ilk yardım kiti var. Bir sonraki çalışmamda zaten ilk yardım kitleri hakkında bilgi vereceğim diyorum. Hiking ve trekking çantaları hazırlarken az ve öz ekipman kullanmaya, doğadan keyif almaya özen gösterin. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.